Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu süveterin yapılışını paylaşacağım. Benden beklediğiniz bir süveterdi. Daha önce tığ işi çalıştık. Şimdi de şiş örgüsü çalışacağız. Ben öncelikle aslında şiş örgüsünü yapma taraftarıydım ama çok talep gelince şiş örgüsü yerine tığ örgüsünü yaptım. Paylaştım. Ardından yine şiş örgüsünü yaptım ve çok güzel oldu. Bence aynısı oldu. Bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. İplerim ihraç fazlası iplerdi. Siz de elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. İkişer yumak yeterli oluyor. 2 yumak beyaz, 2 yumak siyah rengi için kullandım. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız yeterli olacak. Ben sizlerle santim ölçüsünü de paylaşıyorum. Videonun sonunda mutlaka ilmek sayısını baz almayın. Çünkü ipiniz farklı olacağı için ölçünüz de farklı olabilir. O yüzden santim ölçüsüne göre bir ayarlama yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim üzerimdeki S beden 36 beden için geçerli ama bakın yapısı gereği birazcık bol geniş bir süveter oldu. Bence M beden için de uygun. Tabi salaş olsun isterseniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Crop boyunda süveterim. Boyunu uzatmak isterseniz buradaki karenin sıra sayısında arttırma yapabilirsiniz. Karenizi büyütebilirsiniz santim olarak. Ya da bir tane daha kare ilave edebilirsiniz. Ama derseniz ki 3 tane kare olduğunda mesela şu yaka kısmının altında çok uzun oldu derseniz de o zaman karenizin sıra sayısında arttırma yaparsanız istediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz. Yani yine 2 kare ama sıra sayısında farklı yapabilirsiniz. Ya da aynı şekilde beden genişliğinde yana bir tane kare ilave edebilirsiniz ama aklınız karışıyor derseniz, çünkü buradaki V yaka kısmı için 2 tane sağda 2 tane solda karemiz var. Belki aklınız karışabilir. O yüzden yine aynı şekilde ilmek sayınızı yatay şekilde ilmek sayınızda arttırma yaparsanız beden olarak da büyütebilirsiniz. Boy olarak da aynı şekilde büyütebilirsiniz. Bu şekilde sayılarla oynama yaparsanız kendi bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. Genelde bana sorduğunuzda yardımcı olamayabiliyorum. Çünkü ben de kendi üzerime deneme yaparak sayılar elde ediyorum, ölçüler elde ediyorum. Her zaman söylüyorum zaten. Siz de o şekilde ayarlama yapabilirsiniz. 2 adet yumak, 2 siyah, 2 tane de beyaz renkli kullandım. Bu şekilde süveterimi tamamlamış oldum. Gayet rahat, güzel bir süveter oldu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Beyaz renkli ipimin tamamını tükettiğim için gösteremiyorum ama siyah rengimden bahsetmek istiyorum. Videomun başlangıcında bahsetmiştim zaten ihraç fazlası ipler kullandım diye. Bakın şu şekilde doku olarak birazcık ince bir ipti. Çok fazla ince olsun istemediğim için ben bunu bu şekilde 2 kat yaparak kullandım. Siz de elinizde ince bir ipiniz varsa 2 kat yaparak, yani çift kat yaparak örgünüzün başlangıcını yapabilirsiniz. Aynı şekilde beyaz rengi de çift kat yaptım. Bu şekilde birbirlerini eşitledim kalınlıklarını aslında. Ben ipime uygun 4 milim şiş kullanacağım. Misinalı şiş kullanıyorum çünkü video çekerken birazcık zorluyor. Gövde kısmında isterseniz normal şişiniz varsa kullanabilirsiniz. Ama yaka ve kol lastik kısmına yine de misinalı şişe ihtiyacınız var. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi beraber ilmek atarak bir başlangıç yapalım. Ben kendi vücut ölçüme göre başlangıçta nasıl durduğunu gösterdim size. S beden 36 beden için çalıştım ama birazcık beden olarak bol bir süveter oldu. Siz dilerseniz daha da büyük yapmak isterseniz yine kendi vücut ölçünüze göre ilmek atmanız gerekiyor. Ve nasıl hani vücut ölçünüze göre ayarlama yapacağınızda da bahsettim zaten. 82 ilmek benim için yeterli oldu. Bence M beden için de kolaylıkla kullanılabilecek genişlikte oldu. Şimdi ipimi şu şekilde belli bir miktarda ayırıyorum. Burası yumaktan gelen kısım. Burası da ayırmış olduğum kısım. Şimdi herkesin farklı şekilde ilmek atış şekli var. Ben birazcık farklı atıyorum. En kolay yöntem bu olduğunu düşünüyorum. Kolay bir şekilde ilmek atarak başlangıcımızı yapalım. Siz yine de kendiniz nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane parmağımı şu şekilde, hatta 3 tane parmağımı yerleştirdim. İpin üzerine attım. Bir düğüm oluşturdum ve şişime taktım. Şu şekilde çekerek birinci ilmeğimi atıyorum. Yumaktan gelen ipi parmağıma doladım. Ben parmağı dolama yaparak örüyorum çünkü örgümü tamamlıyorum. Şimdi şu şekilde ipimin ortasına bakın, burası ayırmış olduğum ipim. İpimin ortasına parmağımı yerleştirdim. Şöyle bir halka yaptım. Halkamı
Diğer ipimin üzerinden atıyorum ve diğer ipimi, parmağımda tutmuş olduğum yumaktan gelen ipimi şişe taktım. Bu ilmeğimi de şu şekilde ipimi de çekerek ilmeğimi oluşturdum. Döndürüyorum. Parmağımdaki ipi şu şekilde bakın şişime taktım. Diğer ipimi çekerek ilmeğimi oluşturdum. Bunu sıkı bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Çok fazla da sıkı değil, sıkı demişken yani çok da sıkı değil ama yine de çok bol olmaması gerekiyor. Diğer türlü başlangıçtaki ilmek atma şeklimiz birazcık önemli. Çok bol olursa başlangıçtaki yapısı da bozuk olacak. Görüntü olarak çok güzel gözükmeyecektir. O yüzden birazcık sıkı tutmaya özen gösterelim. Yine döndürüyorum. Şöyle ipimin üzerine attım. Şişime takıyorum. Bu şekilde 82 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyorum. Şimdi 82 tane ilmeğe ulaştıktan sonra sonda şöyle ipimizle bir düğümleme yaparak artık ilmek atmamızı kapatıyoruz. Başta şundan bahsetmeyi unuttum. Biz süveterin ön kısmını yaparak başlangıcımızı yapacağız. Çünkü ben süveterimi tamamladım. Arka kısmına dümdüz ilerleyeceğimiz için ön kısmından bir başlangıç yapmak istedim. Sizlerle yeniden şu şekilde göstermek istiyorum. Arka kısmı ekrana sığdığı kadarıyla arka kısmı dümdüz ilerliyor. Önde yaka için oyuntu yapacağız. Yaka ve boyun oyuntusu boşluğumuz olacak. O yüzden arka kısmından bahsetmeyeceğim video içerisinde. Ben ön kısmından başlangıç yapıyorum ve beraber ilerliyor olacağız. Şimdi baktığımızda arka kısmında 4 tane kare kısmımız var. Yine aynı şekilde uzunluğuna da baktığımızda 4 tane kare var. Bakın siyah beyaz şeklinde 4 tane kare var. Ben bir tane karenin uzunluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum, ölçüsünü, ki ipiniz farklı olursa daha sonra aklınızda herhangi bir karışıklık olsun istemiyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 12,5 santim, bu şekilde ölçtüğümde de 11,5 santim ölçülerinde bir tane kare ölçüsü. Şimdi dediğim gibi beraber ön kısmının başlangıcını yapıyoruz. 82 adet zincirimi çektim. İpimi parmağıma doluyorum hemen. Birinci ilmekten şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz ilmek olarak başlangıcımı yaptım. İkinci ilmeğimden şişimi geçirdim. Düz ilmek. Diğer ilmeğime geldiğimde ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek. İpimi öne aldım. Ters ilmek şeklinde başlangıcımı yaptım. 2 tane düz ilmekle başlamıştık. 2 tane düz, 2 tane ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 2 tane düz ilmek yaparak sıra sonunu tamamladım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka kısmına dönüyorum. Arka kısmına döndüğümüzde ilk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim ters ilmek yapıyorum. Devamında düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu sıradan itibaren bir alt sırada hangi ilmeğimizi yapmışsak düze düz, terse ters şeklinde ilerliyor olacağız. Bir altta hangi ilmeği görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Ta ki istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar tahmini 12 sıra boyunca ilerleyip geliyorum hemen. Şimdi lastik için 12 sıra boyunca ilerledim. 2 ters 2 düz lastiğimizi tamamladıktan sonra bence ideal kalınlıkta oldu. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra artık 2 renkli devam edeceğiz bu noktadan sonra. Şimdi 82 ilmek çekerek başladığımız için sizde ne kadar ilmek sayısı var ise bunu 4'e bölüyoruz. Çünkü 2 şeklinde, yani 2 tane siyah 2 tane beyaz kutucuk yapacağız kare parçamız olacağı için bunu 4'e bölüyoruz. Eşit bir ilmek sayısı belirleyebilmek için. Şimdi ben 82'yi 4'e böldüğümde 20 ve 21 tane ilmek eşit oluyor. O yüzden aynen bu şekilde yapacağız. İlmeklerim, yani bir tane kutucuğum 20 tane ilmekten oluşuyor olacak. Sadece bir kutucuğumda bir tane ilmeğim fazla geliyor. Şimdi şu şekilde öncelikle siyah renkle bir başlangıç yapıyorum. İlmeğimi örmeden şişime aktardım. Lastik kısmımız bittikten sonra artık örgümüz sadece düz ilmekten oluşuyor. Ön kısmında düz ilmek, arka kısmında ters ilmek yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben 20 tane düz ilmek yapıyorum. İpim arkada, direkt şişimi geçirip arkadan çekerek 20 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyorum. 20 tane siyah düz ilmeğimi yaptıktan sonra hemen beyaz rengimin başlangıcını yapalım beraber. Şöyle beyaz renkli ipimi elime aldım. Hemen bakın örgümün arka kısmında düğümlüyorum. Dibinden şöyle 2 kez geçiremedim. Şöyle
sıkı bir şekilde dibinden düğümleme yapıyorum. Bakın arka kısmında. Buradan itibaren iki renk ilerliyor olacağız. Her zaman yürüteceğiz. Yani şimdi burada siyah ilmeğimi bırakıp devam etmiyorum. Bu nokta birazcık önemli. Burada siyah ilmeğinizi bırakırsanız diğer tarafta siyah başlangıç yaptığınızda böyle arkada upuzun bir ilmek olur. Ya da sürekli kesip tekrardan bir başlangıç yapmanız da aslında zorluyor. O yüzden örerken ilerletmeniz gerekiyor. Bakın ben diğer parçamı ördüğümde bu şekilde arkadan da görüntümüz gayet güzel oluyor. Resmen bu şekilde işlenmiş gibi bir görüntüsü var. O yüzden şimdi arkadan beraber siyah ilmeğimi de ilerleteceğim beyaz ilmeğimle örgümü örerken. Şimdi beyaz renkli ipimi parmağıma doladım. Altta siyah renkli ipimi de bakın şu şekilde düz bir şekilde tutuyorum. Dediğim gibi aynı anda örerken ilerleyeceğiz. Şimdi benim ilmek alış şekillerim birazcık farklı. Uzun zamandır beni takip ediyorsanız artık çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Arada tekrar da hatırlatıyorum. Sonradan soruyorsunuz çünkü model sizin ilmek alış şeklinizde aynı mı diye. Hani fark ediyor mu diye. Onun herhangi bir önemi yok. Tekrardan söylemek istiyorum o yüzden. Şimdi ilmeğimden şu şekilde şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek yapacağım. Hep düz ilmek yaparak ilerleyeceğiz. Siyah renkli ipimin bakın altından geçirdim bu şekilde. Daha sonrasında beyaz renkli ipimi şöyle çekerek düz ilmeğimi yapıyorum. Atlattım ilmeğimi. Bakın siyah renkli ipim arkada kaldı. Şimdi üstten almıştım ya. Yani şişimi alttan geçirmiştim. Bu sefer üstünden geçeceğim. Siyah renkli ipimi tutuyorum. İlmeğimden tığımı geçirdim. Bakın şurada tutuyorum. Üstünden şişimi geçirdim. İpimi çektim. Daha sonrasında tekrar ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimin altında siyah renkli ipimin altından şöyle çekiyorum ilmeğimi. Tekrardan şöyle alta alıyorum. İlmekten tığımı geçirdim. Beyaz renkli ipimi üstten çekiyorum. Bakın ilmeğim bu şekilde ilerliyor. Şöyle ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Bakın ipi üzerine aldım. Siyah renkli ip tığımın şişimin üzerinde. Şöyle ipimi çekiyorum. Daha sonra tam tersini yapıyorum. İlmekten şişimi geçiriyorum. İpimi alta aldım. Beyaz renkli ipimi şöyle üstten çekiyorum. Daha sonrasında şişimi altından geçiriyorum ipimin. Çektim. Alta aldım. Üstünden geçiriyorum. Çekiyorum düz ilmeğimi. Bu şekilde 20 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyoruz. Burada amaç arkada ilmeğimizi yürütmek. Bakın bu şekilde kolaylıkla ilerletebiliyorsunuz. Siyah renkli ipinizde hem beyaz renk ile örme işlemi yaparken siyah rengi de bu şekilde kolaylıkla yürütme yapabiliyoruz. O yüzden arkadaki görüntümüz de gayet güzel gözüküyor. Şimdi 20 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyorum. 20 tane beyaz düz ilmeğimi ördüm. Şimdi siyah renkli ipime geçiş yapacağım. İpimi bırakıyorum. Siyah renkli ipimi parmağıma doluyorum. Şu noktayı söylemek istiyorum. Bu tarz örgüyü ilk defa yapıyorsa sana arkada ip yürütme yapıyoruz ya. Bakın şu şekilde gayet güzel gözüküyor. Ama bollaşmalar varsa ipinizde arka tarafta hani böyle birazcık birikmeli oluyorsa da şuradan ipinizi örmeye başlamadan çekerek düzeltmeniz gerekiyor ki yoksa ön kısmında bollaşma olursa yani arkada yürütmüş olduğumuz ip ön kısmında gözüküyor. Görüntü olarak güzel gözükmüyor. O yüzden ipinizin dümdüz bir şekilde ilerletmiş olmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde. Şimdi siyah renkli ipimi parmağıma doladım. Beyaz renkli ipimi de şu şekilde ilmeklerim üzerine yerleştiriyorum. Yine siyah renkte nasıl yürütme yapmışsak yine aynı şekilde ilerliyor olacağım. Hemen şöyle ilk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Bakın ipimin altından beyaz renkli ipimin altından şişimi geçirdim. Siyah renkli ipimi çekerek düz ilmeğimi yaptım. İpimi parmağımla bakın şu orta parmağımla alta doğru ittiriyorum. Şimdi üstünden geçirdim. Siyah renkli ipimi çekiyorum. Tekrardan ilmeğin bakın beyaz renkli ipimin altından geçiriyorum. Düz ipimi çekiyorum. Daha sonra parmağımla alta doğru eğdim. İlmekten tığım şişimi geçirdim. Düz ilmeğimi yapıyorum. Bakın beyaz renkli ipimin altından geçiriyorum. Düz ilmeğimi yaptım. Üstünden geçirip düz ilmeğimi yapıyorum. Bir alttan bir üstten şeklinde ilerletme yapıyorum. Dediğim gibi bakın şunu kastediyorum. Şöyle ara ara çekme yaparsanız buradaki ipimizde birikme olmadan dümdüz ilerletiyor olacağız. Şimdi aynı şekilde 20 tane de siyah renge devam ediyorum. Şimdi 20 tane siyah renkte ilmeğime devam ettim. Yine beyaz rengimize devam edip tamamlıyor olacağız. Beyaz renkli ipimi aldım elime. Siyah renkli ipimi de şu şekilde ilmeklerim üzerine yerleştirme yapıyorum. Aynı şekilde ilerliyor olacağım. İlk ilmekten tığımı geçirdim. Beyaz renkli ipimi arkadan öne çekerek düz ilmeğimi yaptım.
İkinci ilmekten bakın tığımı geçiriyorum. Siyah renkli ipimin altından geçiriyorum. Beyaz renkli ipimi çektim. Sonra yandaki ilmekten şişimi geçirdim. İpimi alta alıyorum. Üstten beyaz renkli ipimi çekerek düz ilmeğimi yapıyorum. Yine bir alttan bir üstten şeklinde hem arkada siyah renkli ipimi ilerletiyorum hem de beyaz renkli ipimle örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Şimdi düz beyaz rengimle devam ettim. Sıramı tamamladım. Şimdi ön kısmında bu şekilde bir alttan bir üstten ilerletme yaptık. Bakın şu şekilde arkadan görüntümüz var. Örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Arka kısmına döndüğümüzde artık modelimizi oluşturduk. Düz ilmeğin üstüne düz ilmek diyorum pardon. Beyaz rengimin üzerine beyaz renk, siyah rengimin üzerine de siyah renk yaparak devam ediyor olacağım. İlk sırada modelimizi kurduktan sonra devamında zaten istediğimiz boyuta kadar hep aynı şekilde ilerletiyor olacağız. Şimdi bakın iki renkli ipim de bu noktada. Şöyle ipimi parmağıma doladım. İlmeğimden tığım şişimi geçiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. İkinci ilmeğimden şişimi geçirdim. Ters ilmek arkada, önde düz yapmış olduğumuz ilmeklerimiz arka kısmında ters ilmek olarak gözüküyor. Şimdi bu ipimizi arka kısmından yani iç kısımda yürüteceğimiz gibi için öndeki yaptığımız tekniği ilerletemiyoruz. O yüzden şöyle parmağımla bakın altından geçiriyorum. Siyah renkli ipimi üste bıraktım. Şöyle düz ilmeğimi yaptım. Beyaz renkli ilmeğimi yaptım. Bakın burada ipim. Daha sonrasında atmış olduğum ilmeğimi şöyle üzerinden geçiriyorum. Bakın üzerinden atıyorum. Düzelttikten sonra hemen ilmekten şişimi geçirdim. Ters ilmeğimi yapıyorum. Tekrardan şöyle atlatıyorum üstünden. Parmağıma beyaz renkli ipimi doladım. Beyaz renkli ipimle ters ilmeğimi yapıyorum. Siyah renkli ipimi şöyle üstten attım. Parmağıma doluyorum. İlmekten şişimi geçirdim. Ters ilmeğimi yaptım. Bakın alttan geçiriyorum. Parmağıma doluyorum. Şöyle ters ilmeğimi yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Beyaz ilmeklerimi ördükten sonra siyah ilmeklerimin olduğu kısma geldim. Şimdi siyah renkli ipimi parmağıma doluyorum. Beyaz renkli ipim altta kaldı. Hemen ilk ilmeğimi ters ilmek yaptım. Şöyle bakın beyaz renkli ipimin altından geçiriyorum. Tekrardan parmağımı aldım. Tığımı şişimi ilmekten geçiriyorum. İpim arkada ters ilmek yapıyorum. Bu ipimi de şu şekilde çekerek sıkılaştırdım. Çünkü ilk ilmeklerimize genelde bir bollaşma oluyor. O yüzden düzelterek ilerlememiz gerekiyor. Yine şu şekilde bakın altından atlatıyorum ipimi. Tekrardan siyah renkte ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum. Bakın bu şekilde de arka kısmında ipimi yürüterek ilerlemiş oldum. Şimdi aynı şekilde devam ediyor olacağım. Ekstra farklı bir şey yok. Sadece burada önemli olan noktadan bahsettim zaten. İplerimizi bırakmadan ilerletiyoruz. Şimdi başlangıçta ben anlatırken kaçırdım ama ben genelde şu şekilde yapıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela buradaki ilmeğimi siyah ipimi ilerletmemem gerekiyordu. Bakın ilerlettiğimizde de sıkıntı olmuyor ama ekstra yorulmuş oluyoruz bence. O yüzden gerek yok. Çünkü burada dönüşüme tekrardan beyaz sağlayacaktım. O yüzden siyah renkli ipimi burada bırakıp tekrardan döndüğümde yine buradan başlangıç yapabilirdim. Yine aynı şekilde bakın şu son kısma kadar ilerleyeyim. Burada beyaz renkli ipimizi bırakıyoruz. Çünkü bu şekilde ilerletmemize gerek yok. Ne demek istediğimi göstereceğim şimdi. Şimdi sondaki beyaz renkte ilmeklerimi tamamladım. Ters ilmek olarak ördüm. Bakın sonda 20 tane siyah ilmeğimiz var. Siyah ilmeğimiz için az önce bahsettiğim gibi buraya beyaz ipimi yürütmeyeceğim. Sadece siyah renkte ipimi parmağıma doluyorum. Bakın beyaz renkli ipimi bu noktada bıraktım. Çünkü bu noktadan itibaren yine beyaz renk ile örüyor olacağız. Şimdi siyah renkte ilk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada ters ilmek olarak sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi ikinci sıramın sonuna geldim. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Örgümün ön kısmına dönüyorum. Bakın sadece siyah renkte ilmeklerimiz var. Sonda çünkü siyah renklerle örmeye devam etmiştik. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. İkinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek yapıyorum. Ve devamında beyaz ipimin olduğu noktaya kadar tüm ilmeklerimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Son siyah renkli ipimi de düz ilmek olarak ördükten sonra artık beyaz rengimizle devam ediyor olacağız. Bir yandan da siyah renkli ipimi yürütüyor olacağım. Bakın beyaz renkli ipimin hemen üzerine bıraktım bu şekilde. Beyaz renkli ipimi parmağıma doladım. Şu şekilde sıkı bir şekilde ilmeklerimin üzerine yerleştiriyorum siyah renkli ipimi.
Birinci beyaz renkleyip ilmeğimin içerisinden şişimi geçirdim. İpimi arkada düz ilmek olarak ördüm. Şimdi ikinci ilmeğimden bakın şişimi geçiriyorum. Siyah renkli ipimin altından şişimi geçirdim ve ilmeğimi düz bir şekilde çekiyorum. İlmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi alta aldım. Siyah renkli ipimi bakın beyaz renkli ipimin altına aldım. Şöyle üstünden çekiyorum. Daha sonrasında siyah renkli ipimin altından geçiriyorum. Şişimi çektim ilmeğimi. Siyah renkli ipimin üstünden geçiriyorum. Çekiyorum ilmeğimi. Bakın arkada bu şekilde ilerletiyorum. Ta ki beyaz renkli ilmeklerimin sonuna kadar. Sonrasında siyah renkli ipimi parmağıma alacağım. Beyaz renkli ipimi yürüteceğim ve bu noktada bırakıyor olacağım. Beyaz renkte devam edip dönüp geleceğim. Şimdi hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Ta ki belirli bir sıra boyunca. Ben arka kısmını yaptığım için tahmini 22 sıra boyunca sanırım ilerledikten sonra renklerin yerlerini değiştiriyor olacağız. Şimdi bu şekilde devam edip geliyorum. Şimdi bahsettiğim gibi 22 sıra boyunca modelimi aynı şekilde devam ettirdim. 22. sıram arka tarafta tamamladım. Geldim 23 sıramızın başlangıcını yapacağız. 23. sıramızın başlangıcını yapacağız. Şimdi tam tersi yapacağız. Aslında ekstra farklı bir şey yok. Ama burada renk değişikliği yapacağımız için burada renk değişikliğimizi beraber yapalım istedim. O yüzden dönüş sağladım. Şimdi şu şekilde ön kısmına döndüğümde beyaz ipimi buraya kadar yürütmüştüm. Siyah ipim de burada. Şöyle arkada siyah ipimi düzeltiyorum. Bakın siyahın üzerine artık beyaz ilmekler yapacağız. Beyaz düz ilmekler yaparak ilerliyor olacağız. İpimi şöyle parmağıma doladım. İlk ilmeğimizi normalde örmeden aktarıyorduk ama farklı bir renk geçişi olacağı için ilk ilmeğimi de düz ilmek olarak ördüm. İpimi arkada bakın siyah renkli ipim altından geçiriyorum şişimi. Şöyle beyaz renkli ipimle düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi alta aldım ipimi. Düz ilmeğimi yaptım. İpimi üste aldım. Düz ilmeğimi yapıyorum. Bu şekilde siyah rengin üzerine beyaz ilmekler yaparak devam ediyorum. Şimdi son siyah renkli ilmeğimi de beyaz renk örerek bu kısmı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi beyaz rengin üstüne geldiğimizde siyah rengimize devam edeceğiz. Beyaz ipimi bıraktım parmağımdan. Siyah renkli ipimi parmağıma alıyorum. Diğer ipimi de şu şekilde ilmeklerimin üstüne doğru yerleştiriyorum ki bir alttan bir üstten yine ilmeğimi bakın bu şekilde ilerletmeye devam edeceğim. Şimdi ilk ilmeğimden şöyle şişimi geçiriyorum. İpimi çektim. Alta alıyorum beyaz renkli ipimi, yine siyah ilmeğimi çektim. Bir yandan da elimle düzeltiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum beyaz kısım bitene kadar. Şimdi beyaz rengimin üstüne siyah ilmekler yaparak devam ettim. Siyah rengime geldiğimizde ise şöyle ipimi bırakıyorum. Siyah rengimi beyaz rengimi parmağıma doladım. Siyahın üzerine de beyaz ilmekler yaparak devam ediyor olacağım. Şöyle ilk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada öne doğru çekip düz ilmeğimi yaptım. Diğer ipimi de altta yürütmeye devam ediyorum. Hemen bakın düz ilmekler yaparak devam ediyoruz. Son ilmeğimi de beyaz rengimi örüp tamamladım. Bakın arkadan ipimi aynı şekilde ilerlettim. Şimdi buradan devamında siyah renkle devam edeceğim. Arkaya da yine siyah renkle dönüş yapacağım için beyaz ipimi hiç yürütmüyorum. Bakın bu noktada bıraktım. Eğer dönüşünde beyaz renkli dönüş yapıyor olsaydım şu son kısmındaki gibi siyah rengimi örerken beyaz rengimi de ilerlettim ki dönüşünü beyaz sağladım. O yüzden burada beyaza beyaz dönüş yapacağım için hiç ipimi ilerletmeden bırakıyorum. Şimdi siyah rengimi parmağıma aldım. Beyaz ilmeklerimin üzerine siyah ilmekler yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıramı siyah renkte ilmeklerimi örerek tamamladım. Bakın şu şekilde açık bir halde göstermek istiyorum. Şimdi tam renklerimizin şeklini değiştirmiş olduk. Siyahın üzerine beyaz, beyazın üzerine siyah yaptık. Şimdi belli bir sürede yani 22 sıra boyunca da bu şekilde ilerleyeceğiz. Arka kısmına döndüğümde de yine rengimi aynı şekilde devam ettiriyor olacağım 22 sıra boyunca. Ya da hani istediğiniz uzunluğa kadar illaki sıra sayınızı benimle birebir aynı yapmak zorunda değilsiniz. Ön kısmında düz ilmek, arka kısmına ters ilmek yaparak ilerliyoruz. Dediğim gibi ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi yeterli uzunluğa ulaştım.
Renk değişikliğine gidecektim ama ipimi yürütmediğim için bu noktada sadece beyaz renkli ipim kaldığı için bir sıra daha gideceğim. Zaten şu şekilde orta kısmını belirliyoruz. Tam orta kısma bir tane bakın ilmek belirleyici taktım. Artık buradan itibaren yaka kısmımızı oluşturacağız. Şunu söylemek istiyorum. Başlangıçta da bahsetmiştim, benim 82 adet ilmeğim var. Şimdi bir tarafta 40, bir tarafta 42 tane ilmeğim kaldı. Bunu hani 41'e 41 eşitleme yapabilirdim ama bir tık da olsa bakın şurada beyaz noktadan olduğu için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hani bir tane şöyle beyaz olsun istemedim. Tam bir tane kutucuğum beyaz siyah şeklinde tam orta kısmına ayırmak istediğim için bu şekilde ilmek belirleyiciyi belirledim. Sizin ama ilmeğiniz eşitse, yani bu şekilde tuttuğunuzda eşitse tam orta kısmına takabilirsiniz. Diğer türlü 2 ilmek çok fark edeceğini düşünmüyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir yandan boyun oyuntusu için eksiltmeler yaparken bir yandan da koltuk altı kısmı için birazcık eksiltme yapacağız. 4 tane eksiltme yapacağız yaklaşık, ya da 5 tane eksiltme yapacağız. Çünkü çok fazla bir kol altı oyuntusu için boşluk yoktu. Lastik kısmı çok içeride durmuyordu modeli incelediğimizde. Şimdi şu şekilde ipimin olduğu taraftan devam edeceğim. İpimi elime aldım. Beyaz renk ile devam ediyorum. İpimi yürütmediğim için siz farklı renk geçişinizi bu sırada yapabilirsiniz. Yani burada siyah renginizi yürütürseniz eğer siyah renginizin geçişini yapabilirsiniz. Şimdi 2 ilmeğimden bakın. İlk 2 ilmeğimden şişimi geçirdim. İpimi arkada tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum bir tane. Ve devamında düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi beyaz renkli ipimi ördükten sonra siyah renkli ipime devam edeceğim. Şöyle ipimi bıraktım beyaz renkli. Siyah renkli ipimi şöyle arkadan bulup parmağıma doluyorum hemen. Bir yandan da beyaz renkli ipimi yürütmeye devam edeceğim. Daha sonrasında renk değişikliği yapacağız. Şimdi koltuk altı için bir tane eksiltmemizi başlangıçta yaptık. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar modelimize aynı şekilde devam edelim. Şimdi son siyah renkli ilmeğimi düz ilmek olarak örüp tamamladım. İlmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. İlmeğimi aktarıyorum. İlmek belirleyicimi aktarıyorum sağ tarafa. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İpimizi buraya kadar geldikten sonra hemen burada eksiltmelere başlayacağım yaka kısmı için. Sol taraf için eksiltmelerimize başlayacağız ve devamında sol tarafı tamamlayıp geleceğiz. Daha sonrasında tekrardan sağ taraf için eksiltmeler yaparak tamamlıyor olacağız. Öncelikle bu tarafta, sol tarafta başlangıcımızı yapacağız. İlmek belirleyicimi aktarmıştım. Beyaz renkli ipimi parmağıma alıyorum. Hemen beyaz rengimize geçişimizi yapalım. Siyah renkli ipimizi de aynı anda yürütüyorum. Çünkü sıra sonunda rengimin değişikliğini yapacağım. Şimdi başlangıçta eksiltme yapmayacağım. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Şu şekilde bakın 2 tane ilmeğimi düz ilmek olarak ördükten sonra 3 ve 4. ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İkisini aynı anda çekerek eksiltmemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım yaka kısmı için. Şimdi modelime şu koltuk altı kısmına kadar, yani sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. Hemen burada 2 tane ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Bakın bir yandan beyaz renkli ipimi de bu kısma kadar yürüttüm ki beyaz rengime artık geçiş yapıyorum. Bu sıradan itibaren. Şimdi örgümün arka kısmında eksiltme yapmıyorum. Sadece ön kısmında eksiltme yapıyorum. Renk değişikliğine gittiğim için normalde ilk ilmeğimizi örmeden şişimizi aktarıyoruz ya. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi de ters ilmek olarak ördüm. Devamındaki 2. ilmeğim ters ilmek, 3. ilmeğim ters ilmek şeklinde devam edeceğim. Çünkü örgümüzün arka kısmında artık ters ilmek olarak devam ediyoruz. Ön kısmında ise düz ilmek olarak devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Beyaz rengin üstüne geldiğimde de siyah rengime geçiş yapacağım. Ta ki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar modelime aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi son ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın burada ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar gelmiş oldum. Şimdi diğer tarafa devam etmeden hemen örgümüzün ön kısmına dönüyoruz. Artık az önce de söylediğim gibi sadece öncelikle sol tarafa devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. İkinci ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. Üçüncü ve 4. ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Bakın 2 tane ilmekten geçirdim.
tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Ve aynı şekilde düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. İkinci eksiltmemizi de bu şekilde yapmış olduk. Sıra sonuna kadar modelime devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmekten şişimi geçirip tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yine kol oyuntusu için de 2 tane eksiltmemizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arka kısma döndüğümde de modelime aynı şekilde devam edeceğim. Ön kısmına geldiğimizde de bakın ilk 2 ilmeğimizi örüyoruz. 3. ve 4. ilmeğimizi beraber çekerek eksiltmemizi yapıyoruz. Bu hep bu şekilde ilerleyecek. Kol oyuntusu için 4 tane eksiltme yapmayı düşünüyorum. Şimdi 4 tane eksiltmemi yapıp geleyim hem ön kısmında hem kol oyuntusu kısmında. Daha sonrasında sadece boyun oyuntusu için, boyun yaka kısmı için eksiltmelere devam ediyor olacağız. Şimdi 4 tane eksiltmemi yaptım. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta 4 tane eksiltmemi yaptıktan sonra artık yaka kısmında başlangıçta da söylediğim gibi eksiltmeye devam edeceğiz. 11 tane eksiltme yapmayı düşünüyorum yaka kısmı için. Kol kısmı için ise artık yeterli, dümdüz tamamlıyor olacağız. Şimdi ilk ilmeğimden şişimi geçirdim. Direkt aktardım örmeden. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3 ve 4. ilmeğime gelince ikisini aynı anda çekerek eksiltmemi yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar modelime aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da tüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıramı tamamladım. Herhangi bir eksiltme yapmadım. Bakın burada bu kadarcık eksiltmemizi yapmıştık zaten. Arka kısma döndüğümde de yine aynı şekilde dönüşümü sağlayıp geleceğim. Ön kısmında yine eksiltme yapacağım. Sadece sağ tarafta. Şimdi sağ tarafta 11 tane eksiltmeye ulaşana kadar 5.'yi beraber yaptık. 11 tane eksiltmeye ulaşana kadar devam ediyorum. Şimdi 21. sıramda saydığımda 21. sıraya gelmiş olduk. 11. eksiltmemi yaptım ve sıra sonunda kaç tane ilmeğe ulaşmış olduk? 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 tane ilmeğimiz var şişimizde. Eksiltmelerimizi yaptığımızda toplamda 27 tane ilmeğimiz kaldı. Devamında dümdüz ilerliyor olacağız örgümüze. Artık eksiltme işlemimiz bitti. Burası bizim omuz genişliğimiz. Dediğim gibi devamında dümdüz ilerliyor olacağım. Şu an 22. sıramda örgümün arka kısmındayım. 22. sıramızdan sonra ne yapıyorduk? Renklerin yerini değiştiriyorduk. Yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Renk değişikliği yaptıktan sonra artık şu şekilde elime alıyorum. Kaç sıra daha gideceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sıramda eksiltme yapacağım. Şimdi bu sırama gidiyorum. Örgümün ön kısmına geliyorum. Renklerimi değiştiriyorum. Siyahın üzerine beyaz, beyaz üzerine siyah. Ve 16 sıra boyunca daha devam edip 17. sıramızda artık kesme işlemi yaparak bu örgümüzü bu tarafını tamamlamış oluyoruz. Şimdi istediğim boyuta ulaştım. 16. sıramı tamamladım. 17. sıramızda kesme işlemi yapacağımızı söylemiştim. Şu şekilde ipimi düzenliyorum. Şimdi beyaz renk kısmında beyaz eksiltmeler yapacağız. Kesme işlemimizi yapacağız. Devamında siyah rengimize geçiş sağlıyor olacağız yine. Çünkü diğer türlü tek renk ile kesme yaptığımızda rengimiz farklı olacağı için görüntüsü de çok güzel olmayacaktır. Çünkü birleştirmede de arka kısmıyla aynı renkte olması gerekiyor. Şimdi 2 tane ilmeğimden şişimi geçirdim. İkisini beraber tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişime takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişime taktım. Yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Tekrardan şişime taktım. İkisini beraber tek seferde çektim. Tekrardan şişime takıyorum. 2 tane ilmeğimi tek ilmek olarak çekiyorum ve çektiğim ilmeği şişime takıyorum. Bu şekilde bakın ilmeklerimi eksiltiyorum. Ve son bir tane beyaz renkli ilmeğim kaldığında yanına bir tane siyah alıp ikisini beraber çekerek eksiltiyorum. Bu noktada beyaz rengimizi tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde kapatmış oldum ilmeklerimi. Beyaz renkli kapattığım için ipimi kesiyorum artık. Bu noktada çünkü sıramızı tamamlamış olduk. Hemen şöyle siyah rengime geçişimi sağlamadan arkada siyah renkli ipimle bir düğümleme yapıyorum ki ipim boşta kalmasın diye. Şöyle hemen bakın dibinden düğümleme yaptım arka kısmında. Şimdi çekmiş olduğum ilmeğimi şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıp siyah renkli ipime geçişimi sağladım. Ve bu şekilde kesme işlemine devam ediyorum. Ta ki şişimde bir tane ilmek kalana kadar. Şimdi son 2 tane ilmeğim kaldı ve ikisini beraber çektim. Tek bir tane ilmeğime ulaştığımda
Hemen şöyle bir tane tığ yardımıyla bir tane zincirimi çekiyorum. Bu noktada ipimizi kesiyoruz. Artık şöyle kestim. Düzeltip göstermek istiyorum. Tabii şişim diğer tarafta hala ilmeklerim olduğu için bakın bu şekilde duruyor. Bu şekilde kesme işlemimizi yapıp sol tarafımızı tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi sağ tarafı yapmaya. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz ama beraber bir başlangıç yapalım istiyorum. Başlangıç kısmı belki aklınızı karıştırabilir. Şimdi hatırlarsanız ilk olarak ilmeğimizi ne yapmıştık? Buradan başlamıştık. Bu kısma kadar gelmiştik. Devamında sağ taraftaki ilmeklerimizi bırakıp sol tarafa devam etmiştik. O yüzden arka taraftan başlangıç yapmamız gerekiyor. İlk olarak ilk ilmeğimizde de eksiltme yapmıştık. Burada eksiltme yapmadığımız için şimdi burada birinci sıramızda da eksiltme yapıyor olmamız gerekiyor. Şöyle örgümün arka kısmına döndüm. Siyah rengimin üzerine beyaz başlangıç yapacağım için beyaz rengimi hemen şöyle bakın ilmeğimin altındaki sıradan şöyle tığ yardımı ile geçiriyorum. Ve buraya düğümlüyorum hemen. Düğümledikten sonra şöyle şişimi ayarlıyorum hemen. Bir başlangıç yapacağız. Az önce de söylediğim gibi ilk sıramda da eksiltmeme başlıyor olacağım. İlk ilmeğimi örmeden aktarıyorum normalde ama farklı bir renk geçişini yapacağım için ve örgümün arka kısmında olduğum için önden çekerek ters ilmek olarak aktardım. Devam ettim. 2 tane ilmeğimi ördükten sonra 3. ve 4. ilmeğimden bakın yine ikisinden beraber şişimi geçirdim ve ikisini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum ters ilmekler yapmaya. Ta ki bakın şuradaki noktaya kadar devam ediyorum. Daha sonrasında siyah rengimin başlangıcını yapıyor olacağım. Şimdi beyaz rengimi bitirdim. Siyah ipimi elime alıyorum hemen. Yine aynı şekilde başlangıç yapacağız ama beyaz rengimiz olduğu için hemen şöyle dibinden düğüm yapayım. Diğer ipimin dibinden düğümlüyorum sıkı bir şekilde. Şimdi burada başlangıçta boyun oyuntusu için eksiltmemizi yaptık. Devamında ne yapıyorduk? Kol altı için eksiltme yapacağız. Ama sıra sonuna kadar yine ters ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Bakın siyah renkte başlangıcımı yaptım. Sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar ters ilmek olarak örüyorum hemen. Şimdi sonda 2 tane ilmeğim kaldı ama şunu söylemeyi atladım. Biz başlangıçta bu kısımda zaten bir tane eksiltme yapmıştık ön kısmında. O yüzden yine ön kısmında eksiltmeye devam edeceğiz kol oyuntusu için. Arka kısmında eksiltme yapmayacağız. Yoksa hem önde hem arkada eksiltme yaparsak fazladan eksiltme yapmış oluruz. O yüzden sıramı ters ilmek olarak hiç eksiltme yapmadan tamamladım. Örgümün ön kısmına dönüyorum şimdi. Sadece kol oyuntusu için ön kısmında eksiltme yapıyorum. 2 tane ilmekten bakın şu şekilde şişimi geçirdim. Tek seferde çekerek ikinci eksiltmemi yaptım. Birinci eksiltmemizi de burada yapmıştık başlangıçta. Şimdi modelime aynı şekilde ilmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi ön kısmında tüm ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. Herhangi bir eksiltme yapmadım. Çünkü ilk eksiltmemi arka kısmında yapmıştım. Şimdi arka kısmına döndüğümüzde örgümüzün yine ilk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. İkinci ilmeğim ters ilmek olarak ördüm. Devamında 2 tane ilmeğimden şişimi geçirip tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Daha sonrasında sıra sonuna kadar modelimize aynı şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Örgümün ön kısmına döndüğümde de kol oyuntusunda bir tane daha eksiltme yapacağım. 3. eksiltmemi yapmış olacağım. Devam edeceğim. Arka kısmında eksiltme yapacağım. Yine burada son bir eksiltme yaptıktan sonra döndükten sonra 4 tane eksiltmeye ulaştıktan sonra artık bu noktayı tamamlıyoruz. Yani diğer tarafta ne yaptıysak aslında bu kısma da aynısını uyarlıyoruz. Sadece hani sıra olarak aklınız karışmasın diye beraber bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü burada V yaka kısmı için arka kısmında eksiltme yapıyorum. Diğer tarafta ön kısmında eksiltme yapıyorum. Şimdi bu tarafta kol oyuntusu için 4 tane eksiltme yapacağız. Boyun oyuntusu için V yaka kısmı için ise 11 tane eksiltme yapıp sıramı tamamlayıp geliyorum. Devamında da nasıl ilerlediğimizi az önce aktarmıştım zaten. 11. eksiltmemizden sonra da yine renk değişikliğimize gidip bu şekilde eşit bir sıra sayısına ulaşana kadar devam ediyorum. Daha sonra kesme işlemini yaparak tamamlayacağız.
Şimdi size bahsettiğim gibi buradaki kenar kısmımı da tamamladım. Geldim, bakın eksiltmelerimi yaptım ve devamında yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığım gibi düz bir şekilde ilerleyip kesme işlemimi yaptım. Şimdi iki parçamızı birleştirip kol lastiği ve boyun oyuntusundaki lastik kısmımızı beraber yapacağız. Hemen şöyle diğer arka parçamı da alıyorum. Şöyle ters kısımlarından öncelikle bir birleştirme yapacağız omuz kısmından. Bakın şöyle eşit gelecek şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Aynı şekilde bu taraftaki parçamızı da yerleştiriyoruz. Öncelikle birleştirme işlemini omuz kısmından başlıyoruz. Daha sonrasında ise gövde kısmını birleştirme yapacağız. Şimdi beyaz renkli ipimi, iğnemi geçirdikten sonra şöyle eşit gelecek şekilde karşılıklı bir yerleştirme yaptığımızı söylemiştim zaten. Daha sonrasında şöyle tam ayarladıktan sonra hemen şurada birinci boşluktan iğnemi geçiriyorum. Arkada karşılık gelen noktadan da iğnemi geçirdim. Burada karşılıklı ilmeklerden, boşluklardan, yani iğnenizi geçirebildiğimiz her noktadan karşılıklı çapraz bir şekilde dikeceğiz. Omuz kısmımızı bu şekilde sabitleyeceğiz. Bakın dümdüz bir şekilde dikiyorum. Şimdi buradaki omuzu dikmeye devam edeyim. Daha sonra diğer omuzu da birleştirip geliyorum hemen. Şimdi iki tane omuz kısmımı dikme işlemini gerçekleştirdim. Geldim. Bakın diğer omuzumu da aynı şekilde birleştirdim. Yine arka kısmını dönüyoruz. Şöyle döndürdük. Tamamıyla yan kısımlarda bir eşitleme yapalım. Şimdi burada kol oyuntusu kısmımız var. İlk eksiltme yapmış olduğumuz nokta var. Şöyle düzelteceğim. Bu tarafta da hemen şuradaki nokta şöyle durduğunda ilk eksiltme yaptığımız noktadan itibaren bir birleştirme yapacağız. İlk eksiltme yaptığımız noktayı bakın şu şekilde elimle tuttum. Zaten eşit bir şekilde gözüküyor nerede eksiltme yaptığımız. İlk eksiltme yaptığımız noktadan itibaren dikmeye başlıyorum. Alt lastik kısmımızın sonuna kadar dikme işlemimi eşit bir şekilde gerçekleştiriyorum. Buradaki kare kısımların birbirine eşit gelmesine özen gösterirsek daha güzel bir görüntü elde ederiz. Daha sonrasında diğer kısmı da aynı şekilde ilk eksiltme yaptığım noktadan itibaren lastik kısmına kadar sabitleyip geliyorum hemen. Şimdi yan gövde kısımlarını da sabitledim, geldim. Bakın dikme işlemimi gerçekleştirdim iki kenar içinde. Dikme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra kenar lastik kısmı için ilmek çıkartmalar yapacağız. Hemen şu şekilde kısaca göstermek istiyorum nasıl yapacağımızı. Kısa bir şekilde lastik çıkartmadan bahsedeceğim. İpimi elime alıyorum hemen. Şimdi kol lastiğinin modeli incelediğimizde bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah renkliydi. Yine aynı şekilde ilerliyor olacağız. Hemen şöyle ilmeğimi, tığımı koltuk altı kısmından, bakın dikme işlemi gerçekleştirdiğim noktadan şöyle geçiremedim. Boşluktan iç kısmından dış kısma doğru tığ yardımıyla içeriye çekiyorum. Hemen şöyle bir tane düğüm atıyorum bu noktada başlangıç için. Daha sonrasında bu ipimizi iç kısmında yok ediyoruz. Şimdi buradan itibaren ilmek çıkartmalar başlayacağım. Tekrar aynı boşluktan tığımı geçirdim. İpimi dışarıya doğru çektim. İlmeğimi çıkarttım. Hemen yandaki ilmekten tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Çekmiş olduğum ilmeklerimi tekrardan şişime takıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişime takıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çektim. Şişime takıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çekip şişime takıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çekip şişime taktım hemen. Yandaki boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip şişime takıyorum. Bu şekilde her boşluktan ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Ta ki başlangıç noktama kadar.
Şimdi bakın buradan başlamıştık. Başlangıç noktama kadar ilmeklerimi çıkarttım ve sıramı tamamladım. Şimdi benim şişim birazcık uzun olduğu için şu şekilde geriye doğru ittiriyorum. Ön kısmından da ilmeklerimi ayarlamış oluyorum. Bakın öreceğim kısmın ön kısmına kadar itekledim. Şimdi lastik kısmını 2 tane düz 2 tane ters şeklinde yapıyor olacağız. İlk ilmekten şişimi geçirdim. Bir tane düz ilmeğimi yaptım. Yandaki ilmeğimi de düz ilmek yaptım. İpimi öne aldım. Ters ilmek yapıyorum. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek olarak ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmek yapıyorum. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimi de ters ilmek örerek sıramı tamamlıyorum. 2 tane terste bitirmiş oldum. 2 tane düz ilmekle de başlangıcımı yapmıştım. Yine aynı şekilde şöyle şişimi yerleştiriyorum ve devam edeceğim. Çektim. Başlangıç noktamızdan itibaren birinci sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramıza geçerken şu şekilde yapıyoruz. Artık bir alt sırada ne yaptıysak yani düz ilmeğe düz ilmek, ters ilmeğe ters ilmek şeklinde ilerliyor olacağız. Bakın 2 tane düz ilmeğimi yaptım. Devamında 2 tane ters ilmeğim var. Ters yapıyorum. Düz ilmeğime geldiğimde de düz ilmek şeklinde örmeye devam edeceğim. Şimdi lastik kısmı uzunluğu ne kadar istiyorsak istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi lastik kısmı için 3 sıra boyunca gittim. Bence 3 sıra boyunca gitmek yeterli geldi. Dilerseniz bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi başlangıç noktamıza geldiğimizde 3. sıramızın sonunda artık kapatarak ilmeklerimizi kol lastiğimizi tamamlıyor olacağız. Ben şu şekilde yapıyorum. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz ilmek olarak çektim. Çekmiş olduğum ilmeği tekrardan şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. 2 tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Çekmiş olduğum ilmeği şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişime takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Tekrardan bakın ilmeğimi şişime takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp 2 tane ilmeği tek ilmek olarak çekiyorum. Bu şekilde şişimde tek bir tane ilmek kalana kadar devam ediyorum. Şimdi şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Artık bu noktada şişimizi çıkartıyoruz. Çünkü ilmeklerimizin tamamını eksiltmiş olduk. Şu şekilde bakın yandaki hemen birinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi şöyle örgümün iç kısmına doğru çekiyorum. Hemen birinci eksiltme yaptığım noktadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi ucuna takıp iç kısmına çekiyorum ki örgümün burada eşit bir görüntü elde edebilmek için 2 tane zincir çektim ve iç kısmında ipimi kesiyorum. Ve bakın bu noktayı da bu şekilde birleştirmiş oldum ve kol lastiğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aynısını diğer kol için de yapacağız. Diğer kolda da farklı bir renk çalışacağım. Siyah renkte yapacağım. Ama diğer kolu göstermeyeceğim. Çünkü birebir aynısını yapacağız. Farklı bir noktası yok. Şimdi beraber boyun lastiğimizi yapalım. V şeklinde oluşturalım istiyorum. Şimdi arka ense kısmından başlayalım istiyorum. Ama boyun lastiği için de 2 tane renk kullanacağız. Yine aynı şekilde siyah ve beyaz lastik kısmında kullanarak devam ediyor olacağız. Şu sırt kısmından başlayacağım için ilk noktam siyah olduğu için üzerine beyaz lastik yapmak istiyorum. Devamında siyah şeklinde ilerliyor olacağız. Hemen bakın burada birinci boşluktan ilmeğimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Ve bu şekilde ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonrasında yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi çıkarttım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi siyah renk olduğu için tam göremiyor olabilirsiniz. O yüzden her boşluktan birer tane ilmek çıkartarak ilerleyeceğiz. Sadece siyah kısmında beyaz yapacağım. Şöyle bakın. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim.
ipimi çektim, ilmeğimi şişime takıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi siyah ilmeklerimin üzerine beyaz renkte ilmeklerimi çıkardım, tamamladım. Beyaz rengin üzerine geçtiğimizde de siyah rengimizde devam ediyor olacağız. Aslında tam bunu ortalamak gerekiyor. İlla ki aynı rengin üzerine farklı renk gelecek diye bir şey yok. Hani beyazın üzerine siyah, siyahın üzerine beyaz diye bir şey yok. Çünkü devamında şimdi siyah renkle ilerliyor olacağız. Ben sadece arka kısmından başladığımız için, yan kısmından başlamadığımız için bu şekilde oldu. Beyaz renk kısa gibi gözüküyor şu anda ama devamında orta kısmından sonra beyaz devam ediyor olacağız. Yani sağ taraf sol taraf şeklinde ayırmış olduk bu şekilde. Şimdi hemen dibinden düğümleme yaptım diğer rengimde. Hemen birinci ilmeğimden, beyaz ilmeğimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Boşluktan geçirdim. İpimi çektim. Çektiğim ilmeğimi şişime taktım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi şişime takıyorum. Yine sırt kısmında aynı şekilde ilmek çıkartmalara devam ediyorum. Şimdi bakın buradaki ilmeklerimin hepsinden çıkarttım. Sondaki boşluğumdan da bu birleştirme yaptığım noktadan da tığımı geçirip ipimi çekerek ilmeğimi çıkartıyorum. Hem bakın burada beyaz rengimde 13, siyah rengimde 13 tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Bakın ön kısmına doğru ilerliyoruz. İlk siyah renkli ilmeğimin içerisinden boşluktan yani tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi taktım ve aynı şekilde ilerliyor olacağım. Her boşluktan tığımı geçirip bir tane ilmek çıkartacağım. Ta ki orta eksiltme yaptığımız nokta var ya, bakın şu kısım. Şu kısma kadar ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Şimdi tam orta kısmına kadar bakın ilmeklerimi çıkarttım. Şişmeye toparladım. Tam orta kısmına geldiğimizde bakın burada bir ayrım var ya, hem bu tarafa gidiyor eksiltmeler yaptığımız hem de bu tarafa doğru eksiltmeler yaptığımız nokta. Tam bu ortada bir tane ilmeğimiz var. Oradaki ilmeğimi de şu şekilde çekip bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın bu bizim tam orta kısmımız olacak ve V şeklinde dümdüz bu şekilde çubuk gibi duran bir görüntü var ya, onu elde edeceğimiz ilmek tam orta kısmından bağımsız olarak bir tane ilmek çıkartıyoruz ve buraya da bu şekilde ilmek belirleyicimi takıyorum ki hep aynı noktada ilerliyor olacağız. Şimdi burada önemli bir nokta var. Buradaki şu sağ tarafta, benim şu an sağ tarafımda, sağ taraftaki ilmek sayınız ile sol taraftaki ilmek sayınız da aynı olması gerekiyor. Eşit olması gerekiyor ki lastik kısmımız dümdüz bir görüntü elde edebilelim. V şeklinde bu püf nokta. Hani diğer mesela yaka kısımlarda oval veya yuvarlak çalıştığımızda direkt ilmekler çıkartıp mesela saymadan lastiğimizi yapabiliyoruz. Ama V şeklinde bu nokta önemli. Her zaman orta kısmında dümdüz eksiltmeler yaparak ilerleyebilmemiz için dediğim gibi hem sağ taraf hem de sol tarafın ilmek sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Diğer türlü güzel bir görüntü elde etmeyiz. Şimdi son ortadan ilmeğimi de çıkarttıktan sonra buradan beyaz renk ile devam ediyor olacağım. Ama ipim şu noktada kalmıştı. Buradan ipimi kesiyorum. Devamında bir bütün olarak ilerliyor olacağız zaten. Tekrardan hemen şöyle siyah rengimin dibinden düğümleme yaparak diğer rengimin başlangıcını yapıyor olacağım. Yine aynı şekilde siyahı da burada keseceğim ki dediğim gibi şuradan bir başlangıç yapacağız. Devamında yine arada yürüterek ilerliyor olacağız ya da keserek ilerleyeceğiz lastik kısmında. Görüntüsü güzel olsun ve lastik kısmında rahat hareket edebilelim diye. Şimdi devamında yine aynı şekilde her boşluktan ilmekler çıkartarak devam edeceğim. Dediğim gibi diğer tarafla ilmek sayımızı eşit olacak şekilde devam ediyoruz. Şimdi tüm ilmeklerimi şişime toparladım, geldim. Saydığımda 39 sağ tarafta, 39 ilmeğim sol tarafta ve bir tane ortada ilmeğim var. Ense kısmında ise şöyle tekrardan bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane ilmeğim var. Bu şekilde tüm ilmeklerimi şişime toparladıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Şimdi ortada ilmek belirleyici taktım. Bir tane bağımsız ilmeğim vardı. Şu anda birazcık ters gözüküyor döndürdüğüm için ama bu ilmeğimizi her zaman düz ilmek olarak öreceğiz.
Sağında ve solunda birer tane ilmeğimizi de ters ilmek olarak öreceğiz. Lastik kısmımız da 2 tane düz 2 tane ters şeklinde ilerleyecek. Aynı kol lastiğinde çalıştığımız gibi. Şimdi yanlarına birer tane ters ilmek gelecek şekilde ayarlamak istediğimizde buradan itibaren saydığımda şuradaki bakın düz ilmeğimin yanına bir tane ters sayıyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde saydığımda en son 2 tane ilmeğim düz ilmekle bitiyor. O yüzden 2 tane ters ilmek yaparak başlangıcımı yapıyor olacağım. Bu noktada birazcık önemli. O yüzden bahsetmek istedim. Şöyle şişimi düzeltiyorum hemen. Şimdi başlangıç noktanızda da karışıklık olmasın isterseniz bu noktaya bir tane ilmek belirleyici takabilirsiniz başlangıcınızı yapmadan önce. Şimdi ipimi ön kısmına aldım. 1 2 tane ters ilmek yaparak başlangıcımı yaptım. İpimi arka tarafta 2 tane düz ilmek yapıyorum. İpimi ön kısmına aldım. 1 2 tane ters ilmek yapıyorum. İpimi arka kısmına aldım. 1 2 tane düz ilmek yaptım. İpimi ön kısma aldım. 2 tane ters ilmek yaptım. Az önce de bahsettiğim gibi şu ilmek belirleyici öncesine kadar devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyici öncesine kadar devam ediyorum dedim ama şu noktaya atladım. Biz renk değişikliği yapmamız gerekiyor. Çünkü iki renk aynı anda lastik kısmını yapacağımız için hemen şöyle beyaz rengimin dibinden tekrardan bir düğümleme yapıyorum. Burada ipimi alt kısmında yürütmektense sürekli bu şekilde rengin olduğu kısma gelince düğümleyip keserek ilerlemeyi tercih ettim. Çünkü daha kolay olacağını düşünüyorum. Boyun lastiği için geçerli. Gövde kısmında sürekli kesip bağlamaktansa ilmeğimizin altında ipimizi ilerletiyorduk zaten. Şimdi ipimin rengini değiştirdikten sonra bakın bir tane ters oldu. İkinci tersimde şöyle siyah rengimde oldu. 2 tane ters ilmek oldu. Şimdi 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek şeklinde yine ilmek belirleyici öncesine kadar devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicimi taktığım noktadan önce 2 tane ilmeğim kaldı. 2 tane düz ilmek yaptım. 2 tane ters ilmek yapacağım şimdi. Hem ilmek belirleyici öncesindeki bir tane ilmeğim hem de devamındaki ilmeğimde 2 tane ters ilmek şeklinde olmuş oldu. Şimdi ortadaki ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Düz ilmeğimi yaptım. Devamında beyaz rengimi bağlayacağım. Başlangıçta da bahsetmiştim. Hem sağda hem solda birer tane ters ilmek yapacağız diye. Benim modelim gereğinde devamındaki ilmeğim 2 tane ters ilmek oldu. Yani modelimi aynı şekilde ilerletmiş oldum. Şimdi düz ilmeğimi yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz ilmek yaptıktan sonra birinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum. Ve devamında 2 tane düz ilmek yapacağım. 1 Şurada şişimden dolayı ilerletemiyorum. 2 tane ilmeğimi düz ilmek yaptım. 2 tane ilmeğimi ters ilmek yaptım. Yine modelime aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi son 2 tane ilmeğimi düz ilmek yaparak sıramı tamamlamış oldum birinci sıramı. Şimdi ilk 2 tane ilmeğim ters ilmek olarak yapmıştım. Yine 2 tane ilmeğimi ters ilmek yapıyorum. Yani ters ilmek üzerine ters ilmek yaptım. Devamında 2 tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin üzerine 2 tane beyaz düz ilmek yapıyorum. Devamında 2 tane ters ilmek var. Şöyle tığımı geçirdim. İpimi önde ters ilmek, ipimi önde ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Şimdi bakın buraya geldiğimde yine renk değişikliğini yaptıktan sonra siyah rengimle yine aynı şekilde devam edeceğim. Birinci sırada şablonumuzu oluşturduktan sonra yani 2 tane düz 2 tane ters şeklinde bir sıra gittikten sonra ikinci sıramızda alt sırada ne görüyorsak onu devam ettiriyoruz. Ta ki şu tam orta kısmında ilmek belirleyici öncesine kadar devam ediyor. Şimdi burada ilmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğimin kaldığı noktaya kadar ilerledim. Burada şöyle bir püf noktamız var. Burada kesme işlemi yapacağız. Hem şurası bakın benim ilmek belirleyici olduğu orta ilmeğim hem de yanında bir tane ters ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğim de diğer tarafta var. İlk 2 tane ilmeğimde ortadaki ilmeğim üstte kalacak şekilde bakın şöyle birazcık sıkı olmuş. Şöyle 2 tane ilmeğimden şişimi geçiriyorum
ve bu şekilde aktarıyorum örmeden. Diğer dediğim gibi ilmek belirleyici olduğu ilmeğim havada kalıyor. Ön kısımda kalacak şekilde yapmış oldum. Devamında şimdi diğer ters ilmeğimizi örüyor olacağız. Ama öncelikle ben diğer rengimin de başlangıcını yapacağım. Şöyle hemen dibinden ipimi düğümlüyorum. Beyaz rengimi. Çünkü devamındaki rengimiz beyaz. Şöyle düğümledikten sonra bakın örmeden şişime aktardığım ilmeklerim duruyor. Devamında ilk ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum. Devamında ters ilmek diyorum ama eksiltme yaptıktan sonra buradaki ilmeğimiz değişecek. Hangi ilmek varsa ters ilmeği ters ilmek, düz ilmeği düz ilmek şeklinde örüyor olacağız. Tekrardan bakın tığımı şişime aktarmış olduğum 2 tane ilmeğimi takıyorum. Bir tanesini taktım. Şöyle ikisini geçirdikten sonra örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bakın bu şekilde eksiltmiş olduk. 3 tane ilmeğimiz vardı. Şu anda bir tane ilmeğimize düşmüş oldu. Devamında düz ilmeğimi düz ilmek, ters ilmeğimi ters ilmek şeklinde sıramı tamamlayana kadar devam edeceğim. Sıramı tamamladıktan sonra da yine aynı şekilde ilerletiyor olacağım. Artık modelimizi oluşturduk. Bu kısmı bir kez daha göstermek istiyorum. Çünkü bu nokta önemli. O yüzden bu nokta öncesinde bir tane ilmeğim kalana kadar dönüp geliyorum hemen. Şimdi ilmek belirleyici öncesinde bir tane ilmeğimi bıraktım. O noktaya kadar ilerledim. Hemen şöyle şişimi düzelteceğim gösterebileceğim şekilde. Bakın ilmek belirleyicimi takmış oldum. Orta kısımdaki ilmeğim ve devamındaki bir tane ilmeğim. Şimdi burada biz 2 renk ilerlediğimiz için birazcık renk farkı olabiliyor. Bazen beyaz bazen siyah ilmekler havada kalabiliyor. Çünkü bu kısmı bu şekilde ayarlayabildim diyebilirim yani. Tek renk yaparsak eğer daha kolay olacaktı. Siz dilerseniz tek renk yapabilirsiniz. Zorlanmadan aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi hemen bakın siyah rengimin dibinden beyaz rengimi düğümlüyorum. Çünkü devamında beyaz renk olarak devam edeceğim için ne yapıyorduk? İlmek belirleyicimiz ve öncesindeki bir tane ters ilmeğim vardı. Bu ikisinden şişimi geçiriyordum. Bakın şu şekilde havada kalacak şekilde ilk ilmeğim yani ilmek belirleyicimin olduğu ilmeğim havada kalacak şekilde geçirip aktarıyorum. Bakın bu şekilde aktardım. Devamındaki ilmeğin bir önceki sırada eksiltme yaptığımız için düz ilmek olarak ördüm. Ördükten sonra diğer ilmeklerimi şöyle aktarmış olduğum 2 tane ilmeğimden şişimi geçiriyorum ve örmüş olduğum düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın bu şekilde eksiltmemizi yapmış olduk bu noktada. Devamında düz ilmek görüyorum ve düz ilmek şeklinde ördüm. Ters ilmeği ters ilmek, düz ilmeği düz ilmek şeklinde öreceğim. Şimdi bu şekilde 3. sıramızı yapmış olduk. Bir sıra daha yapacağım. 4 sıra yani bir sıra daha yapacağım. Bu noktaya geldiğimde yine aynı işlemi uyguluyor olacağım. 5. sıramızda ilmeklerimizi toparlayıp artık yaka kısmımızı tamamlıyor olacağım. 4. sıramın sonuna kadar geldim. Başlangıç noktamdayım. 5. sıramıza başlarken kesmeler yaparak artık tamamlayacağımızdan bahsetmiştim zaten. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Bu diğer lastikte yaptığımız gibi kesmeler yapacağız. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. Tek ilmek olarak çekiyorum. Tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp 2 ilmeği beraber çekiyorum. Çektiğim ilmeği tekrardan şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıp beraber çektim. Tekrardan şişe takıyorum. İkisini beraber çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi şişime takıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi siyah renk kısmında da siyah renk olarak kesme işlemine devam ediyor olacağım. O yüzden hemen siyah renk öncesinde şöyle ipimi dibinden düğümlüyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Düğümledikten sonra ise aynı şekilde işlemime devam edeceğim. Düğümleme işlemi gerçekleştirdim. Beyaz rengimi kesiyorum. Daha sonrasında bu iple iç kısmında yok edeceğim. Şöyle şişimi ayarlıyorum. Hemen çekerek ilmeklerimi yerleştiriyorum. Şimdi çekmiş olduğum ilmeğimi şişime takıyorum. 2 ilmeğimi tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Tekrardan şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini tek seferde çekiyorum.
Bu şekilde başlangıç noktama kadar devam edeceğim. Yine aynı şekilde beyaz kısma geldiğimizde siyah rengimizle yer değiştireceğiz. Beyaz rengimizin başlangıcını yapacağız. Ta ki şişimizde bir tane ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi şişimde sadece bir tane ilmeğim kaldı. Artık şişimizi bu noktada çıkartıyoruz. İlmeğimi bıraktım. Hemen birinci eksiltme yaptığım noktadan bakın arkadan öne doğru tığımı geçiriyorum ve tığımın ucuna ilmeğimi takıp arka iç kısmına çekiyorum. Daha sonrasında iki tane zincir çekerek burada ipimizi kesiyoruz. Bakın burada bu şekilde dümdüz eşit bir görüntü elde etmiş olduk ve bu şekilde süveterimizin yaka lastik kısmı da tamamlamış olduk. Bence 4 sıra yeterli oldu. 5. sıramızda eksiltmeler yaptık ki kesme işlemi. Dilerseniz lastik kısmı daha da uzun yapabiliriz. Şimdi şu şekilde ekrana sığdığı kadarıyla ölçülerimden bahsetmek istiyorum. Sizlere fikir olması açısından belki farklı bir ip kullandığınızda farklı olabilir. Şimdi lastik kısmına kadar ölçtüğümde lastik kısmına kadar bakın lastik dahil değil lastik kısmına kadar ölçtüğümde 29 santim uzunluğunda. Genişliğimiz şu şekilde ölçtüğümüzde 49 santim. Lastik kısmı genişliğim 3 santim sadece lastik kısmı genişliğim. Ve şu şekilde yaka kısmına kadar tamamen uzunluğumuz ise 45 santim uzunluğunda. Bu şekilde süveterimi tamamlamış oldum. Her iki ipten de 2 yumak kullandım. 2 yumak yeterli olacaktır. Benimle birebir aynı sayılarda, aynı ölçülerde çalışacaksanız S beden için uygundur. Bence M bedeninde kullanabileceği rahatlıkta bir süveter oldu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.